Araç fiyatları neden pahalı? Diyeceksiniz ki ucuz olan ne kaldı ki? Evet ama araç fiyatları başka bir pahalı. Başka pahalı ne demek? Şöyle ki dolar 2 artıyorken araç dışındaki her şey 3 artıyor ama araç 4 artıyor. Peki neden? Bu sorunun en büyük sebebi arz talep dengesinin korunamaması. Son 2 yıllık pandemi döneminde sağlık endişesi sebebiyle sıfır araç talebinde ciddi bir artış meydana geldi. Firmaların bu talebe yetişememesiyle başlayan sürecin üstüne global ölçekte bir de çip krizi eklenince sıfır araç üretiminde ciddi bir düşüş yaşandı. Şu anda en yakındaki bayiye gitseniz bile kaparosunu verdiğiniz araç için en erken 6 ay sonraya randevu verirler. Şanslıysanız 6 ay sonra alabilirsiniz ama tabii ki güncellenmiş fiyattan alacaksın. Sıfır araçların fiyatları yükselir de bizim ikinci el geri kalır mı? Kendisi sıfır araçtan daha hızlı yükseliyor. Hatta sıfır araç alan birisi aracını sıfır araçtan daha yüksek bir fiyata satabiliyor. Çünkü önceden araba bir yerden bir yere gitmeye yarayan bir araç iken artık bir yatırım aracı haline geldi. Yıllardır ev almak için para biriktiren birisi yatırımını önce arabaya yapıyor. Zaten şimdiye kadar alamadıysanız sıfırdan para biriktirip ev almak zaten hayal oldu. Bir miktar birikmiş olanlar ya da yatırım yapmak isteyenler de paralarının değer kaybetmesini engellemek için araca yöneliyor. Ekmeğin üstüne yağ sürdük. Onun üstüne bir de bal ekleyelim mi? O bal da dolar. At yarışı gibi ağzından köpükler saçarak koşturan dolar. Evet, son bir yılda kendi değerini neredeyse 2'ye katlayan dolar. İğneden ipliğe satın aldığımız her şeyde yurt dışından dolarla geldiği için 100 liraya giren araç artık 200 liraya Türkiye'ye giriyor. Doların köpüğünü aldılar. 18'lerden 11'lere kadar düştü. Yok ya böyle düşmedi. Direkt böyle düştü. Yaklaşık %50 düşüş gerçekleşti. Peki araç fiyatlarına ne oldu dersiniz? Araç fiyatlarında dumping. %10'a kadar dev indirim yapıldı. Sadece bu kadar mı? Hayır değil tabii ki. Daha yeni ısınıyoruz. Farkında değilsin belki ama bu fiyatların buraya gelmesinde senin de etkin var. Senin, benim, onun, hepimizin. Nasıl ya? Ben ne yaptım ki? Herhangi bir gelişmede ilk işimiz araç fiyatlarını arttırmak oldu. Dolar 1 arttı, araçlara 2 zam yapıldı. Dolar 3 arttı, sen 5 arttırdın. Senden sonra araba satmak isteyen ben, ikinci el araç satış sayfalarında senin arabanı görüp benim arabam bundan daha güzel ki diyerek zaten dolar 3 arttığı için 5 arttırmış olduğun aracın üstüne 2 daha koydum. Bir tutam da araya fırsatçı ekleyelim. Sonra benim aracımı gören başka bir satıcı da işte bu böyle kartopu etkisi gibi büyüyüp gider. Herkes arttırıyor. Ben niye arttırmıyorum? Sorun da burada zaten. Ortada sıfır araç olmayınca ikinci elin de bir limiti olmuyor. Bununla alakalı herhangi bir kontrol ya da dengeleyici bir resmi merci olmadığı için de araçlar adeta kara borsa gibi uçuyor. Öyle arkasından bakıyoruz işte. Ve işin ilginç yanı ne biliyor musunuz? Evet, o arttırdığınız fiyattan satabiliyorsunuz. 175 bine anlaşıp daha sonra vazgeçtiğimiz Fiesta araç sahibine daha sonra sorduğumuzda Allah razı olsun sizden, iyi ki almadınız. Ben o aracı 220'ye sattım dedi, değil mi? Şimdi soruyorum kendisine. Herkesin bir fiyatı vardır. Söyle, seninkinin adı ne? 70, bilemedin 80 bin. Onu da sen bilemezsin. Şuna bak, bir de dalga geçiyor. Satarım seni bak. Haberin yok. Sen 200 bin lira oldun. Yuh canım. Ne sanıyordun ya? Arka camları elle açılan 2000 model Clio'ya bile 130 bin lira istiyorlar. Kendini o kadar ucuzdan satma koçum. Madem o kadar yüksekten satabiliyorum, neden daha düşükten satayım ki? Satma tabii ki. Hatta ihtiyacın yok ise o paraya hiç satma. Çünkü sattığın kişi bir ay, belki de bir hafta sonra senden aldığı fiyattan daha yükseğe satabiliyor olacak. Yani istemeden de olsa bu manipülatif sistemin bir parçası oluyoruz. Ve böylece ikinci el satışlarında adeta bir rally yaşanıyor. Bitti mi? Üzgünüm ki henüz bitmedi. Bayilerde otomobil yok. Sebep stokçuluk. Galericiler ve ayaklı galericiler tarafından araçların bayilerden el altından toplanarak stoklanması olayı yani. Aslında resmi bir dayanağı olmadığından ve insanları zan altında bırakmak istemediğim için bu olaydan bahsetmek istemiyordum. Yaz oğlum. Yaz kızım değil miydi o ya? Bayilerdeki araçları toplayarak tekel oluşturdukları ve araç fiyatlarındaki artışı etkiledikleri
iddiasıyla 50 ilde polis baskını yapılınca stok olayını eklemekte bir beis görmedim. Şu anda ikinci elde satış yapan büyük bir sitede araç satış ilanları son yılların en düşük seviyelerinde. Bunun sebebi ise az önce bahsettiğimiz gibi aracını satan kişinin aynı aracı aynı fiyata alamaması ve buna binaen gerek bireysel araç kullanıcıları, gerek ikinci el araç satışı ile uğraşanlar, gerekse de kiralama şirketlerinin araçlarını satmaya pek de istekli olmaması. Nereye kadar gidecek bu? Sıfır araçların pazara girmesi ve kurdaki rallinin durması ile piyasalar dengeye oturacaktır. Oturur değil mi ya? Birçok çıkan, her biri memnun ki yerinden, çok seneler geçti, inen yok fiyatından. Vallahi sen de haklısın. Çıkarken kaplan gibi %100 fiyatı artan araçlar inerken süt dökmüş kedi gibi %10 iniyor. Sonuç olarak 3 yıl önce araç almak için para biriktirmeye başlayan bir kişi 3 yılın sonunda aynı aracı almak için 8 yıl daha çalışması gerektiğinin farkına varıyor. Refah seviyemizin her yıl bir öncekinden daha yüksek olacağı günler görme temennilerimle. Ben Furkan Genç. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.